Arkadaşlar herkese selam. Yürüyüş yapıyordum. Aklıma birkaç konu geldi. Sizlerle paylaşayım dedim. Gerçi bu videoyu yayınlar mıyım, yayınlamaz mıyım bilmiyorum ama çünkü bazı ince bilgiler var ve bu ince bilgileri herkesin anlamasını da ummuyorum zaten. Hatta o derece ki yani yanımda mikrofon bile getirmedim. Ele almak istediğim konu inanç sistemlerinin yanlışlığının insan hayatındaki olumsuz etkileri. Şimdi ben astrolojiyle ilgileniyorum. Astroloğum, bunu biliyorsunuz. Bu biraz melekler konusuyla ilgili, Anunnakiler konusuyla ilgili böyle 3-5 cümle ilginç bir konu bu konu. Bir şeyler anlatmak istedim. Bizden önceki toplumlar, yani Nuh tufanından önceki toplumlar, o dönemki toplumlar, hatta bu Mısır piramitlerinin olduğu dönemki toplumlar ki bunlar milattan önce 4000 yılı olarak belirtiliyor aslında ama milattan önce 4000 yılı falan değil. Çok daha eski, belki de milattan önce 40.000 yılları arasında. Ama Tevratsal ve İncilsel kaynaklara göre milattan önce 4000 gibi bize lanse ediliyor. Arkeolojiyi ve bilimi de milattan önce 4000 ile sınırlıyorlar ki daha öncesi hatırlanmasın, konuşulmasın ve oradaki bazı hakikat ve gerçekler ortaya çıkmasın isteniliyor. Bana göre öyle. Hani bunu ben böyle yaptığını kanıtlayamam ama ben yaptığım araştırmalar sonucu öyle olduğunu düşünüyorum. İslamiyet'te de bütün dinlerde de son harfi E-L olan varlıklar ve biz melek olarak biliriz. İşte Cebrail, Mikail, İsrafil gibi sonu ille bitenleri biz melek olarak tanımlarız. Şimdi bu Anunnakiler meselesinde de baktığımız zaman bu Anunnaki konusunun aslında o varlıkların insanüstü bir takım özellikleri olduğunu görüyoruz. Ve Peygamber Enok'un, yani biz İdris Nebi olarak bildiğimiz İdris Aleyhisselam'ın bir kitabı var. Enok'un kitabı olarak bulunduğu bu kitap. Bu mevcut Tevrat'tan ve İncil'den de eski bir kaynak. Çünkü kaynaklar Hazreti Adem'e ne kadar yaklaşırsa o kadar çok bilgi içeriyor. Orada astrolojinin ben astrolojinin kaynağını araştırırken, yani astroloji tarihini araştırırken bulduğum bir konuydu bu. Ve astroloji nereden çıkmış dediğimiz zaman ki astrolojiyi böyle hakikatiyle inceleyen birçok astrolog şunu fark ediyor zaten. Yani astroloji öyle bir kadim bilgi ki yani bu bilginin bu dünyaya ait olma ihtimali bile yok. Şimdi bunun önemi şu. İşte o Peygamber Enok'un kitabında, yani İdris Aleyhisselam'ın kitabı olan kitapta ki o bir mağarada bulunan bir kitap, yani tamamen bir şans eseri bulunan bir bilgilerin içerdiği bir bilgiler içeriyor. Onun işte Tevrat'la, İncil'le ve Kur'an'la örtüşen tarafları var. İşte orada düşmüş meleklerden falan da bahsediliyor. Ve orada astroloji bilgisini dünyaya getiren Barakiel adında bir melek olduğundan bahsediliyor Enok'un kitabında. Dikkat edin, Barakiel, E-L harfi var sonunda. Yine yani melek isimlerini biz İbrani dillerinde sonunda E-L olarak biliyoruz. Ama o Barakiel isimli melek Anunnaki literatürüne göre bir Anunnaki. Yani onların özelliklerini Anunnaki olarak biz biliyoruz. Şimdi bunun ilgili tarafı şu. Sonu illa biten neler var dünyada baktığımız zaman? Mesela İsrail kelimesine baktığınız zaman onun da sonu i ve ille bitiyor. Aynı Cebrail, Mikail, İsrafil şeklinde olduğu gibi. Şimdi Kur'an'dan incelediğimiz zaman mesela bu biz melekleri hep böyle kanatlı, şefkatli varlıklar olarak görürüz ama meleklerin hepsinin aynı şefkat derecesi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan eşrefi mahluktur ve insanda şöyle bir meziyet var. İnsan vicdan sahibi bence tek mahluk. Yani melekler çünkü kendilerine verilen görevleri yerine getiriyorlar ama onun dışında hiçbir konuyla ilgilenmiyorlar. Ya zaten ilgilenemezler çünkü doğadaki fizik kanunlarını ayakta tutanlar da melekler. Şimdi mesela bu dalgalar böyle sallanıyor ya da bu dalgalar, denizlerin bir neyi var? Çekim kuvveti var değil mi? İşte bu yani suyun kaldırma kuvveti var.
Suyun kaldırma kuvveti meleki bir kuvve, yer çekimi kuvveti meleki bir kuvve. Kuvve yani enerji demek, meleki kuvve demek. Ne oluyor? Bunlar Allah'ın emrinden dışarı çıkamıyorlar. Yani ben Müslümanı kaldırayım, gayrimüslimi indireyim gibi bir şey yok. Onun bir evrensel normu var. İşte meleki kuvve dediğimiz kavram bu özellikle. Bu meleki kuvveler tarih öncesi mitolojide enerji olarak tanımlanmışlar. Yani enerjileri bize cisimleşmiş olarak anlatıyorlar. Mesela Allah'ın El-Vedud ismi vardır. Aşkı, sevgiyi anlatır. Latif ismi vardır. Zerafeti ve sanatı daha çok anlatır bize. Şimdi o meleki kuvve, yani enerjisel Allah kuvvesi insandan açığa çıkar. Çünkü insanın o vicdansal yapısıyla, ki vicdanda insanın, yani Resuller yaşar. Resuller dediğim her insanın içindeki iyilik hissiyatları, fedakarlık hissiyatları aynı zamanda bir Resul'e de tekamül eder. İşte insandan açığa çıkıyor, mübin oluyor, insandan açığa çıkıyor. Şimdi bunları böyle böyle anlatıyorum, hepsini bir yere bağlayacağım. Bu arada kolum yoruldu, pardon. Şöyle yapayım. Evet. Şöyle yapayım. Evet. İnsandan açığa çıkıyor dedik, mübin oluyor meleklerin bu enerjileri. Tarih öncesi mitoloji anlatılırken ki ifadelerde bu evrendeki enerjilerin karakteristiksel özellikleri olduğu keşfedilmiş. O zamanki insanlar bu enerjileri keşfetmişler. Bunların demişler ki bazı karakteristiksel özellikleri var demişler. Mesela işte Oğlak Burcu'nun hani hep biriktirme hissiyatından bahsederim ya. O biriktirme hissiyatı başka canlılarda da vardır. Mesela nerede vardır? Bir karıncada da vardır. Karınca biriktirmesini nereden biliyor? Yani bunu normal modern bilim işte hayatta kalma içgüdüsü olarak anlatıyor ama hayatta kalma içgüdüsü değil ki, belli bir disiplinde, planda ve sistemde şey yapıyor, biriktiriyor. Değil mi? İşte o belli bir planda, sistemde sadece hani açlıktan çıkmış bir insan ya da canlı düşün, her şeyi hambur gümbür şey yapar, parçalayıp yer. Ama biriktirmez. Hatta mesela biriktirme özelliği olmayan canlılar vardır. Tilki alır, ben bunu tamah etmez, sonra der yiyeyim der ve bir yere gömer, gömdüğü yeri de unutur. Hem gömdüğünle kalır, sadece yediğinden büyük şey arkasına gitmiş olur. O yüzden biz ne yaparız? Hani tilkinin kurnazlığı olarak biliriz bunu. Yani o kurnazlık yaptığı kısma kendisine yaramamıştır. İşte hani helal mal değildir dersiniz ya, hani işte orada kurnazlık yaptığı kısmı o tilkiye yaramıyor. Niye? Evrensel enerjilerde. Çünkü evrenin böyle bir enerjileri var. Fakat insan eşrefi mahluk olduğu için, yani en yüksek şerefli derecede yaratılmış varlık olduğu için insanın bir takım özellikleri var. Yani Allah kuvveleri insandan açığa çıkıyor. Mesela bir aslan doğadaki bütün geyikleri avlayarak geyiklerin sonunu getiremez. Ama bir tek insan çıksa, kafaya taksa dünya üzerindeki bütün geyiklerin sonunu getirebilir. Doğadan tamamen defterini dürüp kaldırabilir, soyunu tüketebilir. İşte insana bu şekilde gadabi özellikler de verilmiş. Buna gazapsal özellikler deniliyor. Ve Allah kuvvelerinin eşrefi mahluk olan insanda açığa çıkıyor. Fakat bu kuvveler doğada da var ve biz bu kuvvelerin, yani kuvve dediğim enerjiler, bu karakteristiksel enerjilerin özelliklerine meleksel özellik diyebilirsiniz. Ama bunu astroloji sembolizasyonu olarak yıllar önce, yani dünya kurulduğu zamanlarda o dönemdeki yaşayan insanların zihinlerine astroloji sembolizasyonlarıyla anlatmışlar. Mesela işte bir Akrep Burcu'nun kıskançlık huyu vardır. İşte bunun gezegeni Plüto'dur. Yani bu da mitolojide hasitlik, fesatlık tanrısı olarak geçiyor. Tanrıcıklar yani. Bunlar niye tanrıcıklar diyorlar? Çünkü insanüstü özellik atfedilen, uluhiyet atfedilen her şeye eski insanlar tanrıcık demiş yani. Ben diyorum yani tanrıcık diye. Tanrı falan olduklarından değil ama böyle bir enerjiler var. O enerjiler tanrısal bir kuvve olarak görmüşler. O yüzden uluhiyet atfetmişler. Ve bu enerjiler arkadaşlar enerjisel normdan normal norma dönüşmeden önceki enerjisel hallerinde bunların dişilik ve erillik dediğimiz vasıflara, yani dişi ve erkek değiller. Dişil ve eriller ama dişi ve erkek değiller. Yani herhangi bir cinsiyetleri yok. Bunlar ne zaman cisimleşse, cisimleşme dünyasına inseler, orada
dualite denilen bir kavramla baş başa kalıyorlar. O enerji önce cinleşiyor, ondan sonra da cisimleşiyor. Yani insan görünümü alabiliyor. Bunun böyle olduğunu nereden anlıyoruz? Yine Kur'an'dan anlıyoruz. Nasıl anlıyorsunuz Kur'an'dan diyeceksiniz. Mesela az önce bahsettiğim her insan merhametsel anlamda en yüksek merhamet kabiliyetine vakıf yaratıktır dedik. Çünkü vicdanı vardır ve vicdanıyla temasa geçer ki vicdanda Allah'ın doğrudan temasta olduğu Resulleri vardır her insanın içinde, kalbinde dedik. Ama mesela diyelim ki Kur'an'da meleklere baktığın zaman bir İsrafil'den de bahsedilir. Melekül Mevt'ten de bahsedilir. Yani Azrail olarak bildiğiniz ölüm meleği. Kur'an'da Azrail geçmez, Melekül Mevt geçer. Yani ölüm meleği, Mevta meleği olarak geçer. Yine zebaniler geçer. Şimdi zebaniler size öbür dünyada cehennemde cayır cayır, yani siz demeyeyim ama yani kötülük yapanları ya da işte bu dualitede iyi taraftan olmak istemeyenleri ne yapacak? Ne yapacak? Zebaniler de onları bekliyor diyor değil mi Kur'an'da? Evet, aynen öyle. Demek ki zebaniler insana çok da böyle dostluk besleyen bir tür olmadıklarını söyleyebiliriz ki işte aynı şekilde hani Azrail dedik. Azrail işte ölüm meleği olarak biliyoruz. Yine sonu ille bitiyor. Demek ki her kuvve bize dost değil. Zaten Kur'an'da şuna da baktığımızda hani melekler Adem'e secde ediyor. Adem aslında iki anlamı vardır. Birincisi yokluk melekesidir kişide. İkincisi de yani ihtiyaç melekesidir. Yokluk derken Adem yokluk anlamına geliyor. Mesela bir şeye ihtiyaç duyduğunuz anda o mesela susadınız, o ihtiyacı hissettiğiniz anda Adem sizden mübin olur. Ne oluyor? İşte melekler Adem'e secde ediyor. Yani o kuvveler o Adem'e secde ettiği zaman insanlığın aynı zamanda atası olduğu için ve insansı bir takım özellikler bu melekler secde ettiğinde, bu kuvveler secde ettiğinde ne olmuş oluyor? O meleksi özellikler insanın kullanımına sunulmuş oluyor. Eğer o meleksi özellikler insanın kullanımına sunulmuş olmasa arkadaşlar ne olacak? Biliyor musunuz? O zaman bir takım özellikleri olmayacak. İnsanı insan yapan işte o özellikler, duygular dediğimiz, hisler dediğimiz kavram oluşmuyor. İşte bu duygular, hisler dediğimiz kavramın anlatımının bir çeşididir astroloji. Mesela El-Vedüd, Allah'ın Vedüd, sevgi, aşk anlamına gelen ismidir. Bunun astrolojideki karşılığı Venüs gezegeninin yönettiği alanlar olarak biliriz. Yine mesela diyelim ki Ya Cabbar isminin tecelli ettiği alanlar Mars'ın olduğu savaş alanları gibi ya da işte mücadele alanları gibi alanlar olduğunu görürüz. İşte buradaki bu mücadele hissiyatı işte astroloji sembolizasyonunda işte Mars şey yapıyor, ifade ediyor. Şimdi bunun yani biz bir sürü şey anlattık burada, işte Barakiyel'den çıktık, İsrail'in iline geldik falan filan. Burada çok önemli nokta şu. Hani dedim ya, bir dönem bu kuvveler insanlara cisimleşmiş olarak gözükmüşler. Cisimleşmiş olarak, yani bu meleklerin cisimleşmiş olarak gözüktüğünü Hazreti İbrahim'in Kur'an'daki kıssalarına bakarak anlayabilirsiniz. Mesela hemen ben size özetleyeyim birkaç tane. İşte bildiğiniz gibi Hazreti İbrahim kısırdır ve Hazreti İbrahim'e melekler ziyaret eder ve Hazreti İbrahim onlara et ikram eder. Bu tabi melek olduğunu ilk başta anlamaz. Onların et yemediğini görünce paniğe kapılır. Ve onlar derler ki ey İbrahim korkma, sana gelmedik. Biz derler Lut'a geldik derler. Çünkü Lut'un kavmi yoldan çıkmış bir kavimdir derler. Bu arada Lut Hazreti İbrahim'in kuzeni. Yani teyzeoğlu, amcaoğlu ya da ona benzer bir akrabalık bağı olan bir kuzeni. Lut'un kavmini de biliyorsunuz ilişkilerden dolayı şeklinde anlatılır genellikle. Ve orada Hazreti İbrahim onların et yemediğini görünce onların meleki
yani meleksel özelliklerde, yani insan olmadıklarını orada anlıyor. Şimdi bunlar Hazreti İbrahim'e görünüyorlar. Ondan sonra Hazreti İbrahim diyor ki benim diyor soyum İsmail'den devam etsin diyor. Yani ona da bir lütuf verin şeklinde. Onlar gelenler bunu kabul etmiyorlar ve Hazreti İbrahim'e bir çocuk müjdeliyorlar. Hatta karısı Sara olarak bildiğimiz eşi ona, yani o duyuyor ve gülümsüyor. Hazreti İbrahim diyor ki ben yaşlı bir adamım, karım da yaşlı bir kadın. Bizim de diyor nasıl çocuğumuz olabilir ki diyor. O ziyaret edenler de İbrahim'e diyorlar ki o öyledir diyorlar. Yani Allah ol der olur şeklinde. Ya da yani oradaki tabi Arapça kün feyekün değil de o öyledir şeklinde bir cümle kuruyorlar. Şimdi orada kaynaklara baktığımız zaman Hazreti İbrahim'e çocuk müjdelendiği dönemdeki Hazreti İbrahim'in yaşı 106 olduğuna iddia ediliyor. Yani 106 yaşında adama çocuk müjdeleniyor. Evet. Şimdi bu konunun şeyi şu, ilginç tarafı şu. Bu Anunnaki teorisyenlerine göre Hazreti İbrahim'in annesi bu dünyadan değil. Yani bu teorisyenlere göre, ki bu teorisyenler sadece Anunnaki teorisyenleri değil, antik uzaylılar denilen bir araştırmacılar var. History Channel'de de bununla alakalı bayağı belgeseller çıkıyor. Hatta bir 43 bölüm falan bir belgesel var. Hazreti İbrahim'in babası Azer olarak bildiğimiz zaten o Anunnakilerin rahiplerinden olduğu iddia ediliyor. Ve yine orada bir Anunnaki rahmi kullanılaraktan insanlığa bir güncelleme yapılıyor tabiri yerindeyse o iddiacılara göre. Ve bu proje İsrail, yani Ra var, Amon Ra'yı biliyorsunuz, onun Ra'sı, İl yine Enki oluyor, el anlamında, İş de İştar anlamında bir yani bu üçlü Anunnaki'nin bir projesi olarak dile getiriliyor. Ve Hazreti İbrahim çok ısrar etmiş olmasına rağmen İsmail'den devamına ilk başta izin verilmiyor. Daha sonraki dönemde izin veriliyor. Çünkü oradan bir soy devam etmesini istemiyor Hazreti İbrahim'e çocuk müjdelettirenler. Neden istemiyor? Burası çok ilginç. Yani hatta Hazreti İbrahim çocuğunu kurban etmek için yatırır da tam son anda koç verilir ya. Hani bu şeyi bilirsiniz. O da Kur'ansal ifadedir. Çünkü soy oradan devam ettiğinde ne olacağını o Hazreti İbrahim'e artık teknolojik anlamda çocuğu olması için belki bir ilaç da veriyor olabilirler. Başka bir şey de olabilir. Çünkü Allah'ın sünnetinde değişiklik olmaz. Yani sünnetullah sistemi var. Yani evrenin bir sistemi var. Dolayısıyla da ilk başta oradan devam edilmesi istenmiyor. Ondan sonraki kısmı devam edilsin isteniyor. İşte bir de yine Kur'an'da başka bir ayete baktığımız zaman Yahudiler için şöyle bir cümle kullanılır. Hani ey Yahudiler, ey Beni İsrail hatta. Çünkü Yahudi ile Beni İsrail'de aynı anlama gelmez. Yahudi Beni İsrail'in içindeki başka bir ayrı bir kavimdir. Hani biz adam adama deriz ya, Kayserili dersin, işte Angaralı dersin. Hani bunun bir karakteristiksel özelliğini ön plana çıkartırsın. İşte o şekilde Beni İsrail'in içindeki Yahudi dediğimiz kavram da öyle bir şey. Beni İsrail de zaten İsrail'in oğlu anlamına geliyor. Yani oradaki işte insan oğlunda yapılan bir genetik mutasyon ve değişiklik projesinin doğan meleksi çocuk anlamında biraz da kullanılıyor. Ve Kur'an'a baktığımız zaman ey Beni İsrail, bir zamanlar sizi alemlere üstün kıldığımızı hatırlayın diye ayet vardır. İşte o Yahudilerin, yani Yahudi olarak bildiklerimizin kendilerini normal insanlardan üstün olarak addetmesinin, üstün olarak görmesinin altında yatan gizli sebep bu. Şimdi böyle bir durum aklıma geldi. Astrolojinin girip çıkmadığı hiçbir alan yok.
Yani Kur'an'da astroloji ile alakalı o kadar çok ciddi anlamda bilgiler var. O kadar çok ciddi anlamda uyarılar var ve hani yıldızların yerlerine yemin olsun ki diye ayet var. Necm suresi ayettir. Suredir. Buruç diye, burçlar diye sure var biliyorsunuz. Çünkü yani burçlar insan üzerindeki karakteristiksel etkilerin etkileşimi burçlarla oluyor. Hani bugün Elon Musk ne yapıyor arkadaşlar? 40 bin tane uydu gönderecek. Sen yukarıya 40 bin tane uydu göndermen demek 12. burçtan sonra yani 13. burcu oraya koyuyorum demek. Senin uzaya yapacağın montaj insanların karakteristiksel konumları ve şeyleri üzerinde değişiklik yapacağın anlamına geliyor. Yani çünkü insan başıboş değildir diye yine ayet var. Belli bir rayda gidiyor. Siz bilinçli değilken yani bilinç seviyeniz, erdemsel seviyeniz yüksek değilken siz bu burçsal kuvvelerin etkileriyle yaşıyorsunuz. Ve yani doğum haritanızdaki etkilerle yaşıyorsunuz. Ve bu etkiler yani bu meleki kuvveler ifrat ve tefrit tarafları var. Yani bizim hani düşük burç dediğimiz olay var ya, kimisi o burcun mesajını ya da yaşam biçimini kendisine kazandırdığı durumu doğru anlayıp, doğru yorumlayıp, doğru istikrarda gidemez ve bunun sıkıntısını, eziyetini çeker. Kimisi doğru anlar, doğru yorumlar gider ya da doğru anlayıp doğru yorumlamasa bile bazı haritalar kolaydır. Ne bileyim yani adamın bir kuzey ay düğümü yükselenine trine açı yapmıştır. Bu adamın işi rast gider yani. Hayat planı çok güzel gider yani. Eline attığı yerden böyle fışkırır. Yani demek istediğim oraya da o burcu getirip dikerseniz insanların karakteristiksel konumları ve eğilimleriyle alakalı değişimler oluşturma durumunuz ortaya çıkar. Zaten bu çip meselesini aslında buradan geliyor. Çip mip olacak diye bir şey yok, tamam mı? Yani çip olduysa da zaten biz o çipi yedik. Ama mesele çip değil, mesele bu enerji kavramlarını bu adamların çözmüş olduğu ve bunlarla alakalı girişimlerde bulunduğu. İşte bu Satürn, Uranüs kareleri vesaireleri bunu belli bir kural dahilinde, devlet otoritesi dahilinde ya da böyle kafana göre yapamazsın'ı tartışıldığı ya da bundan vazgeç konularının konuşulduğu dönemlerden de bir tanesi. Yani olaya bir de böyle de bakmak lazım. Şimdi bu anlattıklarımdan diğer işte kesimin, Yahudilerin ya da Beni İsrail'in üstün olduğunu düşündüğüm falan anlamı çıkmasın. Ben Kur'an'daki ifadeyi anlatıyorum size. Dolayısıyla bazı insanların bir takım özellikleri, bir takım insanların bir takım özelliklerinden farklı. Mesela Einstein. Einstein balık burcu olduğu söylenir. Kimisine göre yükseleni kova olduğu söylenir. Kova olduğu da söylenir ama Einstein balık burcu bildiğimiz kadarıyla. Ama Einstein de bir Yahudi. Hani ve dünyadaki teknolojik gelişimlerle alakalı keşiflere baktığınız zaman bunların da yine hani derler ya böyle Yahudi parmağı falan diye. Yani onların o bilgili kişilerin altından kalktığını görürsünüz. Yani çoğu keşfi onların yaptığını görürsünüz. Zaten bununla ilgili de mesela Kur'an'da şöyle bir ifade var. Mesela size der şunlar haram kılındı der. İşte leş, kan, domuz eti ve Allah adına kesilmemiş hayvanlar size haram kılındı der. Evet. Ali İmran suresinde de bu ayet Bakara suresine geçer. Ali İmran suresinde de der ki Allah adına hani kesilmeyen kurbanlar yenilmiyordu ya. Ehli kitabın kestiği müstesna der. Yani ehli kitabın kestiğini yemenizde bir sakınca yoktur der. Şimdi ehli kitabı bizim alimler şey diye çeviriyor. Yahudiler ve Hristiyanlardır diye çeviriyor. Çünkü o dönemde ehli kitap diyorlar Yahudi ve Hristiyanlar da demek ki yani Yahudi ve Hristiyanın kestiğini yiyebilirmişiz. İşte bir putperestin kestiğini yemezmişiz diyor. Halbuki o dönemde okumuş insanlar hani bizim bugün ekolojik dengeye uygun, hijyenik şartlara uygun bilimsel bilgi sahibi olan kim var? İşte profesörler var, veteriner hekimler var değil mi? Bunlar var. Niye? Biz veteriner hekim nedir? Ehli kitaptır. Kitap bilgi demektir. Ehli kitap da bilgili kişi demek. Yani o işin alimi, o işin öğretmeni, o işin yapan bilgili kişi demek. Yani ehli kitabın kestiği müstesna derken oradaki
Mesela bugün teslis inancındaki bir Hristiyan normal şirk anlamına baktığınız zaman şirk ediyor. Yani dolayısıyla o onu karşılamıyor. Oradaki ehli kitaptan ifade Yahudi ve Hristiyanlardır demek. Çok son derece kısır bir düşüncedir. Halbuki oradaki bilgili, o konudaki bilgi, ekolojik dengeye saygılı, yani bir yaratanın olduğunu bilen, o hayvana eziyet etmeden işte kesilebileceği vesaire gibi anlamları bize ifade ediyor. Bir de o ayette yine aklıma gelmişken söyleyeyim. Orada hani leş, kan şeklinde bunlar da yenmez deniliyor. Şimdi leş deyince zaten insanoğlu gidip bir leş yiyemez, tiksinir, tamam mı? Günümüzde gıdayla alakalı, beslenmeyle alakalı çok ciddi sorunlar var ve bu sorunlar bir şekilde örtbas ediliyor. Bu sorunların kümülatif olarak baktığımızda sıkıntıların, yani metabolizma sorunları, insanların işte yediklerinden, içtiklerinden zehirlenmeleri diyorum çünkü şeker hastalığı diye bir hastalık yoktu. Daha yeni oluştu biliyorsunuz. Son 50 yıldır, 100 yıldır var ama önceden yoktu. Buna benzer hastalıklar türedi. Bunların da hepsi gıda ile ilgili. Şimdi gıdaları paketlemek için arkadaşlar işte ne oluyor? Bozulmamasını sağlamak için çeşitli metotlar geliştiriyorlar. Biz bir gıdayı yerken taze gıda yemeye çalışırız. Çünkü taze gıdada enerjiler canlı olur arkadaşlar. Tamam mı? Ama siz 2000 yılında aldığınız bir şeyin son kullanma tarihi 2 yıl sonraysa bunun içine ne madde koyduysanız, ne gazı bastıysanız bu artık ölü. Yani bilmem anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ölü yediğinizde onun enerjisi yok. Yani enerjisel anlamda yok yani. Onun hani besin değeri olaraktan bahsetmiyorum ben. Şu anda bahsettiğim konu yani maneviyat, metafizik anlamda. Yani ölçülemeyen. Mesela burçlardan gelen enerjiler var. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Çünkü beni dinliyorsunuz şu anda. Astrolojiden bahsediyorum. Bunun farkındasınız. Ama bilim astrolojiyi kabul etmiyor. Yani horoskopsal astrolojiyi kabul etmiyor. Ne yapalım yani sen daha orayı keşfetmediysen. Yapacak bir şey yok. Ama şunu demek istiyorum. Oradaki canlılar, mesela bitki, vejeteryanlar var biliyorsunuz. Şimdi bu vejeteryanların beslenmelerini inceledim. Bunlar bir bitkiyi alıyorlar, tohumu suya koyuyorlar. Suda böyle biraz çiçeklendiriyorlar. Şimdi onu sen suya koyup biraz böyle çiçeklendirdiğin zaman onu sen canlandırmış olursun. Onu bilmem anlatabiliyor muyum? İşte diyorlar ki fitatları kayboluyor, bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Ya olur, bu olur. Fark eden bir şey yok. Sen onu tazeleştiriyorsun, canlandırıyorsun. Aynı şekilde bu gıdayla alakalı problemlerin oluşmasındaki en büyük bana göre sebep insanların taze tüketim kültürünü bırakıp hazır gıda, paket gıdalara yönelip o hazır gıdaların, paket gıdaların içindeki malzemenin ölmüş olmasından kaynaklanıyor. Yani enerjisi olmamasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Yani bunu ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü her paket gıda tamamen ölmüş anlamına gelmez. Yani taze kesilmiş bir et vardır. Bir de dondurulmuş 3 yıl öncenin eti var. Şimdi sen onu açtığın zaman ne tazeliği ne şeyi ne oluyor? Ya o ölüyor yani. Leşleşiyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir şey nasıl leşe dönüşür biliyor musunuz? Ölüm, yani ölmüş demek, mevta diyoruz ya, mevt. Mevt Kur'an'da iki şekilde ölüm geçer. Bir vefat, biri mevttir. Mevt ayrı bir ölümü ifade eder. Vefat ayrı bir ölüm türünü ifade eder ve ölüm aslında bir değişimdir. Yani siz bugün bir ağaç düşünün, tamam mı? Ağaç demeyelim, başka bir şey diyelim ya. Bir canlı ölsün. Öldükten sonra işte şeye gömülsün. Yani toprağa gömülsün. Orada parçalanıyor, organellere ayrılıyor. Toprağa mineral olarak karışıyor. Börtü böcek geliyor, yiyor. Ve o börtü böcek geldiği yediğinde o mineraller toprağa karıştığında ne olmuş oluyor biliyor musunuz? Bir dönüşüm geçirmiş oluyor. Buna entropi yasası deniliyor. Bu entropi yasası arkadaşlar metafizik alemde de geçiyor. Yani sen uyuyorsun. Sen uyuduğun zaman yine Kur'an'da geçiyor, sizin enerjileriniz diyor çekilir. Yani enerjileriniz çekilir derken
size ölüm takdir edilinceye kadar ruhunuz işte kabz edilir. Ruhunuz da demiyor da nefsiniz kabz edilir diyor. Ruh çünkü doğrudan Allah'a bağlı olan başka bir konu. Benim diğer videolarımda var, ruh nedir diye bakabilirsiniz. Nefsiniz diyor kabz edilir. Ölüm takdiri edilenlere geri verilmez. Ölümü bir müddet sonra takdir edilmiş olanlara diyor geri verilir diyor. Yani siz o durumda sabah uyanmış oluyorsunuz. İşte sizin o nefsiniz kabz edildiğindeki o ürettiğiniz enerji dünyanın mesela siz uyurken dünyanın bu kısmı gece oluyor, diğer kısmı gündüz oluyor ya. Dünyanın gündüz bölgesindeki başka bir canlılara, başka bir insanlar da olabilir, fark etmez. Sizin enerjiniz onlara aktarılıyor. Çünkü enerji yasasına göre var olan hiçbir enerji yok olamaz. Var olan enerji yer değiştirir. Buna termodinamiğin ikinci kanunu denir. Bu termodinamiğin ikinci kanunu bu metafizik olarak da böyle çalışıyor. Yani sizin enerjiniz buradan çekiliyor ve dünyanın öbür ucunda başka bir insan, başka bir şeye kullanılıyor. Aslında işte yatalak hasta olan insanlar ya da işte böyle kronik rahatsızlığı olan insanlar var. Onların da enerjileri yine bu başka bir alanda kullanılıyor. Valla o kadar çok şeyi anlattım ki aslında bunlar bu anlatılabilecek, konuşulabilecek konuların böyle bir başlığı olabilir. Ancak kafanız karışmasın. Karışmayan kafadan da hayır gelmez diyor. Bir adam, seviyorum o cümlesini. Böyle yürürken aklıma geldi. Öyle aklıma gelmişken çekmek istedim ve size aktarmak istedim. Dinlediğin için teşekkür ederim. Bu videoyu yayınlar mıyım bilmiyorum. Çünkü bu videoda anlattığım konuları kafasındaki standart İslam anlayışıyla bağdaştıramayacak çok insan var. Yani İslam'ın bir ideolojik kısmı var, bir de imani kısmı var. Bugün herkese işte deist olmayın şeklinde bir konu anlatılıyor. Halbuki anlattıkları inanç sistemi, yani deizmin bir imanı var. Deizmin imanı şeklinde anlatıyorlar. Yani Tanrı'ya inanıyor adam ve Müslümanım diyor. Tanrı ne demek? Senin haricinde ben varım, bir de gökteki Tanrı var demek. Gökteki yaratıcı var demek. Yani ben varım, bir de öteki tarafta bir Tanrı var demek. Tamam mı? Bu aslında deizmin iman şekli tam bu şekilde. Ben varım, ötelerde bir de Tanrı var dersen o zaman sen deistçe iman etmiş olursun. Bakın, inanmış değil, iman etmiş olursun. Ama İslam'ın iman kısmında Allah size şah damarınızdan daha yakındır. Şah damarınızdan daha yakın olan öte tarafta değildir. Sizin şah damarınız nerenizde arkadaşlar? Soruyorum sana. Nerende senin şah damarın? İçinde değil mi? Allah diyor ki, ben demiyorum bunu. Aç Kur'an'da kendin bak. Benim fikrim değil yani. Allah diyor size şah damarınızdan daha yakındır. Başka bir ayette diyor ki, o Allah ki kişiyle kalbi arasına girendir diyor. Değil mi? Kişiyle kalbi arasına girendir. Kalp neresi? Senin vicdanının olduğu alan. Ki bu kalple ilgili de çok ciddi araştırmalar var. Bu kalpteki şeylerle. Joe bir şey vardı, bir Amerikalı yazar. Tam aklıma gelmedi adamın adı ama yani o bu konuda bilimsel araştırma olduğunu biliyor. Yani zihinsel bir zeka var, bir de kalpsel bir zeka var ki bu kalpsel zeka evrenle sizin bağınızı oluşturuyor. Zaten meditasyon falan yaptığınızda zaten kalbinizin vasıtasıyla evrenle bütünleşiyorsunuz. Senkronizasyon oluyor. Buna eş zamanlama da deniliyor, senkronizasyon da deniliyor. Hatta bunu Emily Harrison adında bir tane yabancı kadın Akashic Akademi diye bir şey açmış. Oradan bunları anlatıp duruyor. Türkiye'de de bunu söğüşleyen, kendi fikriymiş gibi ortaya atanlar da var. Ama asıl öyle değil. Demek ki az önce deizmin imanı ötede bir Tanrı'yı anlatırken İslam'ın imanı ötedeki Tanrı'yı anlatmaz. Tam tersi, yaratan, kadiri mutlağın siz aslında yaratıcının bir parçası olduğunuzu ve yaratıcının sizin üzerinizden hükmünü sürdüğünü anlatır. İslam'ın Allah inancı bu şekilde. Şimdi bir tane hadiste denir ki Allah kişinin zannı üzeredir der. Yani herkes kendi kafasında bir yaratıcı inancı oluşturmuş. Yani Allah oluşturmuş, tövbe haşa. Mesela işte cübbeli bir vatandaşın kafasında bir inanç var. Bir kafasında yerleştirdiği bir Allah pozisyonu var. İşte bir tane bankacının var. Bir tane hostesin var. Yani herkes böyle kafasında bir şey oluşturmuş. Ama sen
Bu kainatın zaten bir parçası olduğun için yaratıcı tüm varlık üzerinde ve senin üzerinde hükmünü sürüyor ve o hükmünü sürerken sen sanıyorsun ben kendi yaşantımı yaşıyorum ki bu senin nefsine, egona bağlı olduğun için böyle olduğunu zannediyorsun. Valla yani aslına bakarsan çok önemli bir konu bu. Yani bunları böyle tam bitirirken bu da aklıma geldi, söyleyeyim dedim video. Yani İslamiyet'teki inanç sistemi biraz panenteizme, yani tam olarak olmasa da biraz böyle panenteizmi ifade eden bir yapıdadır yani imani kısmı. Deist yapıda değildir. Ama şu andaki öğretilen İslam deist imana sahip bir İslam. Yani ben varım, bir de ötede Allah var. Bir de panteist bir yapı var. O da Cenab-ı Hakk'ın Rabbil Alemin isminin açığa çıkış şeklini anlatıyor. Rabbil Alemin demek senin ekolojik denge, doğa, ne var ne yoksa, tamam mı? Kainat sistemi, fizik, bilim, burada bir kanunlar sistemi var. İşte o kanunlar sistemi Rabbil Alemin'in sistemidir. Ve biz Rabbil Alemine uymakla emrolunduk. Yani ekolojik denge, saygı, bilim, teknik, buna uymakla emrolunduk biz. Ve bu şekilde ifade vardır. Buradaki ifade de zat-ı vacibül vücudun, ki zat-ı vacibül vücut demek kadiri mutlak yaratıcımız demek. Çünkü zat-ı vacibül vücut vacip, varlığı zorunlu olan, vücut var olması zorunlu, yok olması mümkün olmayan anlamına geliyor ki onun da varlık aleminde kendini gösteriş şeklidir. Rabbil Alemin'in bütün bu kriteri, sistemi, doğadaki kanunlar, şeyler. Zaten Rabbil Alemin'le alakalı ayetlerde biz diye var. Oradaki biz kelimesinde oradaki meleki kuvveleri, şunları bunları, bütün o enerjileri de içine alır arkadaşlar. Dinlediğin için teşekkür ederim. Dediğim gibi bu videoyu yayınlar mıyım bilmiyorum. Yayınlarsam da bu videoyu beğenirsen sevinirim. Bu videoyu anlayabilecek kapasitede arkadaşlarım varsa onlara da gönderebilirsin. Aklınıza takılan sorular varsa saygı ve edep çerçevesinde sorduğunuz soruları bu videonun altında cevaplamaya çalışırım. Yok efendim sen bilmiyorsun, ben biliyorum falan filan gibi şeylere girmeyin. Çünkü yani senin belki de 10 yıl boyunca İslam'ı araştırarak bir şey elde edeceğin bir konuma, yani benim o seviyeme gelebilmem için senin bir 10 sene bir araştırma yapman gerekebilir. Çünkü geçenlerde mesela böyle bir konudan bahsettim. Bir tanesi yazmış, demiş ki Risale-i Nur oku demiş. Ya sen benim okumadığımı mı zannediyorsun? Yani adamın en son okuduğu kitap Cinali. Cinali, yani abartmıyorum. Kitap okumaktan hiç haberi yok. Bu adama biraz böyle bir Risale-i Nur okuyor adam. Ondan sonra hop adamın bütün dünyası değişiyor. Bütün dünyadaki her şey Risale-i Nur'dan ibaret zannediyor. Sen daha önce hiçbir şey okumadın ki. Zaten sen cühelayı ekberdin. Cahilin tekiydin. Kalktın bir tane İslam aleminin kitabını okudun. Ya bu arada hani ben bunu örnek veriyorum ama hiçbir şeyci de değilim arkadaşlar. Hiçbir tarikata, hiçbir şeye bağlı falan değilim. Allah'ın bir kuluyum. Sadece o kadar. Kendi çapımda yaptığım araştırmalar var. Bunları anlatıyorum. Gün geldiğinde benim ne demek istediğimi birçok insan daha iyi anlayacak. 2023-2026 yılları arasında bu konularla alakalı bayağı ciddi açılımlar olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.